Yutulan Yıldız 461 yarışması. Bir süre sonra. Bekçi Bevin şok olmuş bir ifade sergiledi. Geçti, başarıyla geçti mi? İlkel Kaos şehrinde o kadar zaman geçti ve gerçekten 3. seviyeyi mi geçti? Başlangıçta iyileştirmelerin kolay olduğu söylense de ilerleyen süreçte işler zorlaşacak ve derinleşecektir. Bolan gerçekten hastaydı. O gruptaki diğer dahilerden Rongjun 1. seviyeyi geçmişti. Geri kalanların hepsi başarısız olmuştu ama Bolan aslında 3. seviyeyi geçmişti. 52 mezhebi oluşturan ilk Kaos şehrinde eğitim gören savaşçıların çoğu Büyük Balta yolunu seçmişti, çünkü geçmişi olan pek çok kişi bu özel tabletin Büyük Balta Dojosu'nun kurucusundan geldiğini biliyordu. Ve 52 tablet arasında Devasa Balta Göksel Köprüsü en yüksek seviyeye sahipti. Büyük Balta mezhebi en fazla insana sahiptir. Evren mezhebi en azına sahipti. Evren, neden evren? Antik çağlardan beri evren hem uzayı hem de zamanı temsil ediyordu. Bu mezhep, evren mezhebi olarak adlandırıldı çünkü en büyük iki kanun olan uzay ve zaman konusunda eğitim almıştı. Bu iki kanun anlaşılması en zor kanunlar olduğundan, ikisini birden anlamak bir yana, birini anlamak zaten inanılmaz derecede zordu. Ancak kişi ikisini de gerçekten anladığında, gücü dehşet verici olurdu. 3. seviyeyi mi geçti? 3. seviyeyi geçmek onun şimdiden dersleri dinleyebileceği anlamına gelmiyor mu? En son dahi savaşındaki bir numaranın, ilk Kaos şehrinde bir yıldan az bir süredir bulunan 3. seviyeyi geçtiğini duydum, inanılmaz. Normalde, her dahi savaşındaki 1000 dahiden, ilkel Kaos şehrinde 30 yıl boyunca sıkı bir eğitim aldıktan sonra, yalnızca çok azı sonunda 3. seviyeyi geçmeyi başarır. Bu Bolan, diğerlerinin çok ilerisinde. 3. seviyeyi geçmek bir dönüm noktasıydı. Kişi 3. seviyeyi geçtiğinde bu, tabletin temellerini zaten kavramış olduğu anlamına geliyordu. Ancak o sırada gerçek Yan İmparatoru veya Karasis İmparatoru gibi mezhep liderlerinin konuşmalarını dinleme hakkına sahipti, hepsi ders veriyordu. 18. seviyeyi geçen kişi, ilkel Kaos şehrinin ebedi bir üyesi olabilir. Bu insanlar sonunda kendi yan dallarını açıp ders verebildiler. Sanal evren, Yükselen Dağ ilkel bölgesi eğitim alanları. Boğa miğferi takan ve devasa bir balta taşıyan güçlü görünümlü savaşçı Longyun, kolundaki ekrana baktı ve tamamen şok oldu. 3. seviye, Bolan gerçekten 3. seviyeyi geçti mi? Nasıl bu kadar çabuk gelişti? Neden? Longyun baltasını sıkı sıkı kavramaktan kendini alamadı. Dişlerini gıcırdatıp mücadele ederken çatırtı sesleri duyuluyordu. Nasıl oluyor da 1. seviyeyi bile geçemiyorum? Bolan'la aramda neden bu kadar fark var? Longyun, her ikisinin de bu deha yarışmasından ilk bölgeye girmeleri açısından Bolan'a benziyordu. İlkel Kaos şehrine girdikten kısa bir süre sonra Bolan ve Rongjun ilgi odağı oldu ve Longyun'u inanılmaz derecede mutsuz etti. Çünkü o ilkel bölgenin bir üyesiydi. Yarışmanın 2 numarası oldu. Ancak artık mutlak başlangıç bölgesi olan Rongjun bile 1. seviyeyi geçmişti ama henüz geçememişti. Bu nedenle çok çalışıyordu. Birkaç gün önce tekrar denemişti. Ancak yine de başarısız oldu. Artık Bolan'ın 3. seviyeyi bile geçebileceğini kim düşünebilirdi? Aramızdaki fark gerçekten bu kadar büyük mü? Longyun acı içinde diz çöktü ve yeri tuttu. Ne? Bolan 3. seviyeyi mi geçti? Bu haber neredeyse aynı anda Rongjun, Liu Feng, Jiang Mo, Wuka ve diğerlerine ulaştı. Şehir içinde ve avlanma dışında çok fazla zaman geçirdikleri için birbirleriyle karşılaşıp birbirlerini tanıyorlardı. Böyle bir haber aldığında hemen diğerlerine haber verirdi. Bu Bolan 3. seviyeyi geçti, benim 1. seviyeyi bile geçemeyeceğime inanmıyorum. Wuka yumruğunu salladı ve 1. sanal evren ağına girdi. 3. seviye mi? Jiao ile Xi ayrıca sanal evren ağına da girdi. Fark bu kadar büyük olamaz. Kardeşler Jiang Mo ve Qian Shui, cennetsel köprüyü denemek için içeri girdiler. Başlangıçta 4 bıçağımın bir olmasını beklemeye hazırlanıyordum. Bolan'ın bunu hızla geliştireceğini kim düşünebilirdi ki, tam garantiyle denemek istedim.
O zaman şimdi gidip deneyeceğim. Liu Feng de Bolan'dan etkilenmişti. Dişlerini gıcırdatarak o da denemek için Göksel Köprü'ye gitti. Hepsi Primalca House şehrinde eğitim gören bir grup dahi, doğal olarak hepsi gizlice rekabetçiydi. İlk geldiklerinde ve Bolan hem birinci hem de ikinci seviyeyi geçtiğinde herkes bunu kabul etti, sonuçta o gerçekten çok güçlüydü. Ancak şimdi 8 ay sonra Bolan aslında 3. seviyeyi geçti. Kişinin 8 ay önceden bilmesi gerekiyordu, 3. seviyeyi geçemedi, bu da bu 8 aydaki gelişiminin çok büyük olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, Cennet Köprüsü'ndeki her seviye giderek zorlaştı. Bolan'ın gelişimi diğer dahiler arasında gurur uyandırmıştı. Hayatta kalan 913 dahiden yaklaşık 100'ü, haberi aldıktan sonra denemeyi seçti. Sanal evren, Cennet Köprüsü. O güzel ada sisli kaplanmıştı, Bekçi Bevin hala siyah yıldız cübbesini giyiyordu. Bu sırada adada gençlik üstüne gençlik ortaya çıktı. Çok fazla insan. Liu Feng adada göründüğünde, bir bakışta Manka Prensi'ni diğer cennet ve yer bölgesi, son aşama bölge dahileriyle birlikte gördü. 9 evren köprüsü, Liu Feng. Bekçi Bevin gülümsedi. Devam edin, şu anda kimse yok. Liu Feng gülümsemeden edemedi. En iyi dileklerimle Liu Feng. Luka yumruğunu salladı ve bağırdı. Sen de. Liu Feng gülümsedi. Hepinizi bilgilendirmeme izin verin, sizinle aynı gruptan Jiale X'i 1. seviyeye yeni geçti. Bekçi Bevin bağırdı. Bolan ve Rong Jun'dan sonra 1. seviyeyi tamamlayan 3. kişi o. 1. seviyeye doğru uçmaya hazırlanan Liu Feng şaşkına döndü. Çevredeki genç grup da şaşkına dönmüştü. Jiale X'i mi? Hipnozcu Jiale X'i mi? O zamanlar dahi savaşı sırasında itibarı son derece yüksekti. Hatta birçoğu onun 2 numaraya ulaşabileceğini düşünmüştü. Ancak Deli Liu Feng'e yenildi ve ilk 10'a giremedi. Bu nedenle cennet ve yer bölgesine düştü. O bölgede olmasına rağmen sonuçta güç hala güçlüydü. Bu sefer 1. seviyeyi geçmişti. Jiale X'i gerçekten 1. seviyeyi geçti mi? Gençlerden oluşan grup bunu kabul edemedi. Jiale X'i. Liu Feng homurdandı, bir ışık huzmesi haline geldi ve uzaktaki 9. evren köprüsüne doğru uçtu. İlkel Kaos şehri, belirli bir eğitim balkonunda son derece genişti. Longyun neredeyse vahşi bir boğa gibiydi, balkonda duruyordu, uzak gökyüzüne bakıyordu ve mırıldanıyordu. Jiale X'i 1. seviyeyi geçti ve o sadece cennet ve yer bölgesi üyesi. Ben ilkel bölgeden geliyorum. Ancak 1. seviyeyi geçmeyi başardı ve ben hala sıkışıp kaldım. Kargaşa, aklı ve kalbi tam bir karmaşa içindeydi. Bu, Longyun'un antrenman yapamamasına neden oldu. Ağrı, öfkelenmek. Bunu kabul edemedi. Her türlü duygu içini kemiriyordu. Sakin ol. Sakin kalmam lazım. Lingyun'un bakışları yavaşça odaklandı. Yumuşak bir şekilde şöyle dedi. Asıl bölge üyesi statümün hapishanem olmasına izin veremem. Durumumu unutmam ve adım adım gelişmek için çok çalışmam gerekiyor. Evet, tıpkı önceden olduğu gibi. Longyun aslında çok düşük profilli ve istikrarlı bir insandı. Ancak güçlü ve yüksek rütbeli bir ilkel bölge üyesi olması nedeniyle konumu hızla yükseldiğinde ve muhafızlarının başının bile ölümsüz olduğu gerçeği, ölümsüzler bile ona majesteleri adını vererek onun değişmesine neden oldu. Önemli değil, şu anda 1. seviyeyi geçen sadece 3 kişi var, o kadar da geride değilim. Bolan, Rong Jun, Jiale X'i. Longyun'un bakışları savaş ruhuyla doluydu. Longyun kaşlarını çattı. 1. sanal evren ağına girdiğinde en son postayı aldı. Liu Feng 1. seviyeye yeni geçmişti. Postada sadece tek satır vardı, Lancelot'tan gönderilmişti. Liu Feng mi? Longyun geniş gözlerle baktı. Zihninde daha önceki çılgın siyah saçlı gencin görüntüleri parladı. O zamanlar çok açık bir şekilde ilk 5'teydi, deli adamla olan mücadelesinde. Doğrusunu söylemek gerekirse, deli adam kendi elleriyle değil, daralan savaş alanıyla kaybetmişti. Kesinlikle 1. seviyeyi geçmem gerekiyor, kesinlikle. Longyun'un aklında başka hiçbir düşünce yoktu,
Sadece tek bir düşünce vardı, sıkı çalışma. Jiao Lei X'e, Liu Feng, hepsi birinci seviyeyi geçtiler mi? Yuxiang Dağı'ndaki cennet ve yer bölgesindeki bir villada Liu, elindeki şarap kadehini şiddetle sıktı. Kırılan bardaktan kırmızı şarap akarak yere düştü. Liu mükemmel bir dahiydi. Eğitim alanı turu sırasında genel sıralamada ikinci sırada yer aldı. Ve ilk 10 savaşı sırasında Rong Jun ile eşleşti. Onların savaşı en uzun olanıydı, sonunda kaybetti ve cennete ve yer bölgesine ancak çaresizce girebildi. Ancak bu bölgede olmasına rağmen gücü hala tanınıyordu. Liu, Jiao Lei X'e, hepsi bu yarışmada trajik dahiler olarak görülüyordu, biri Rong Jun'a, diğeri ise Liu Feng'e yenilmişti. Her ikisi de cennet ve yer bölgesinde sona erdi. Jiao Lei X'e, Liu Feng, hepsi geçti, ben neden hala başarısız oldum? Liu kırık parçaları kavradı, sıkıca tuttu, parçalar toz haline geldi ve aşağı aktı. Dahilerin hepsi gurur duyuyordu. Sadece dahiyane bir yarışma herkesin boyun eğmesi için yeterli değildi. Daha önce başarısız olsalar bile, bu onların zayıf kalacağı anlamına gelmiyordu. İlkel Kaos şehrinde geçen 30 yıl, bu onların temellerinin atıldığı gerçek dönemdi. Hepsi bu 30 yılda diğer dahileri yenmek için her şeyi riske atacaklardı. Sanal Evren, Mutlak Başlangıç Villası 1. 136, binanın 3. katında. Çalışmada. 1. seviyeyi bu sefer rahatlıkla geçtim. Liu Feng hızla dizüstü bilgisayarını açtı, mutlu bir ruh hali vardı. 1. seviyedeki önceki savaş, düşündüğü kadar kötü değildi. Kara bulut mekiğindeki Nansen silahını kullanan benzer rakip, cennetsel bıçak oluşumunu serbest bırakmadı. Savaşmak için yalnızca 3 güçlü altın kılıca güveniyordu. Gerçekte. Her ne kadar Liu Feng 3 bıçağı bir arada kontrol edebilse de yine de rakibin esnekliği kadar mükemmel değillerdi. Şans eseri kılıç alanının gücüne sahipti. Gücü büyük oranda artmıştı ve rakibini hemen öldürmesine olanak sağlıyordu. 2. seviyeye gelince, bir şans verdi ama tek vuruşta mağlup oldu. Define. Liu Feng hazine sandığı postasını açtı ve teknikleri seçti. Çok zahmetli. Liu Feng'in yavaşça göz atacak sabrı yoktu, hemen yüzen kan sözlerine giriyordu. Dizüstü bilgisayarın ekranında yüzen kan kılavuzunun tanıtımı belirdi. Yüzen kan tekniği, 800 puan karşılığında değiştirilebilir. Primal bölge %70, mutlak başlangıç %80, cennet ve yer 905 ve son aşama tam fiyatı. Çok iyi. Liu Feng gülümsedi. Onu satın alacağım. Liu Feng, yüzen kan kılavuzunu değiştirmek için düğmeye hafifçe bastı. Değişim başarılı. İndirimli 640 puan harcadınız, 360 puan kaldı. Lütfen bekleyin, birisi kılavuzu hemen teslim edecek. Ekranda birkaç mandalina kelimesi belirdi. Silah veya canlı meyve veya benzerleri. Satın almanın aksine, gerçekte aktarılması gereken öğeler, bir kılavuz satın almak, sanal evrenden hemen elde edilebilir. Sonuçta kılavuzlar yalnızca bilginin aktarılmasından ibaretti ve sanal evren %100 simülasyona sahipti. Dolayısıyla en etkili ve güvenli transfer yöntemiydi. Gerçekte kişinin kimliğini kanıtlaması bile gerekiyordu. Sanal evrende ise sanal evrenin tamamı gözetim altındaydı ve büyük bir güvenliğe sahipti. Bu kılavuzlar sanal evren sisteminin kendisi tarafından satıldı. Doğal olarak inanılmaz derecede güvenliydi. Bir arama isteği var. Babata bağırdı. Al onu. Liu Feng'in düşünceleri hareket etti ve önünde bir ekran belirdi. Üzerinde güzel bir yeşim taşı vardı. Mutlak başlangıç bölgesi sektör Lordu Lady Fox'un yöneticisiydi. Bayan Tilki gülümsedi ve şöyle dedi. Majesteleri Liu Feng, manuel konteynerinizi az önce aldık, aşağı gelip onu kabul etmenizi istiyoruz. Tamam geliyorum. Liu Feng gülümsedi. Gerçekten hızlıydı. Gerçekte mal alışverişi, sadece evrenin seyahat süresi tek başına uzun bir zaman gerektirir. S.O.U. Liu Feng villasından uçtu, kara bulut mekiğinde bir ışık huzmesi haline geldi ve göz açıp kapayıncaya kadar hızla girişin bulunduğu yapıya ulaştı. Liu Feng girişin yanında sektör Lordu Lady Fox'un yukarı baktığını ve onun gelişini beklediğini görebiliyordu.
Luo Feng aşağıdakileri inceledi. Majesteleri Luo Feng. Lady Tilki gülümsedi ve onu karşıladı. Lady Fox, eşya nerede? Luo Feng etrafına baktı. Bir süre bekleyin lütfen. Lady Fox yandaki yapıya baktı. Gümüş bir evrak çantası taşıyan bir garson koşarak onu Lady Fox'a verdi. Majesteleri Luo Feng, bunlar mutlak başlangıç bölgemizin az önce aldığı kılavuzlar. Bu senin satın aldığın şey. Lady Fox bunu geçiştirdi. Teşekkürler. Luo Feng bunu beklentiyle aldı. Evet. Kılavuzlar çok önemliydi, bu sefer gerçekten deneyimlemişti. Daha önce, altın boynuzlu canavar mirasının yanı sıra Yunmo gezegeni mirasına da sahipti, teknikler konusunda hiç endişelenmemişti. Ancak 9. evren tabletini incelemek, ister altın boynuzlu canavar anılarının Yunmo gezegeni olsun, ikisi de hiç yardımcı olamadı. Başlangıçta tüm puanlarını harcamış olması büyük bir kayıptı. Öyle ki bu 8 ay boyunca 1. bıçak tekniğinin sadece bir kısmını çalışmıştı. Puanlar son derece değerli. Daha fazla kazanmayı istemek inanılmaz derecede zordur. Bana verilen başlangıç noktaları, temelimi atmama izin vermektir. Babata, daha önce teknikleri almamı sağladın, bu gerçekten aptalcaydı. Luo Feng havadayken villasına doğru uçarken, omzundaki Babata'ya mutsuz bir şekilde şunları söyledi. Beni suçlayamazsın. Babata'nın küçük yüzü masum görünüyordu. İlkel Kaos şehrinin nasıl bir şey olduğunu nereden bilebilirdim? Tek bir şey biliyorum, puanlarınızı tekniklere ne kadar erken harcarsanız, gücünüzü o kadar erken artırabilirsiniz. Kıkırdamayı bırak. Bu ilk kayıptan sonra gelecekte değerli ve pahalı eşyalar aldığımda bunları kesinlikle kullanmayacağım ve kolay kolay kaybetmeyeceğim. Bıçağın kenarında iyi çelik kullanılmalıdır. Bana verdikleri ilk puanlar temelim içindi, onu Mosha klanının illüzyon tekniklerine harcadım. Luo Feng başını salladı. Şans eseri 1. seviyeyi geçmişti. Şehirdeki yeni insanlara, İlkel Kaos şehrinde ilk 1930 yılında olanlara 10 kat puan verdiler, dolayısıyla 1.000 puan aldı. Aksi takdirde, eğer yeni bir kişi olmasaydı, 1. seviye sadece 100 puan verirdi, 2. seviye 200, 3. seviye 400. Bu daha da artarak puan almanın ne kadar zor olduğunu gösterirdi. Çalışma odasında otururken dizüstü bilgisayarını bir kenara koydu ve gümüş evrak çantasını masanın üzerine koydu. Bir tıklamayla kapıyı açtı. Luo Feng'in gözleri parladı. Evrak çantasının içi birçok siyah kitapla doluydu. Her birinin üzerinde evren dili kelimeleri olan 9 evren ve yüzen kan vardı ve ayrıca 1, 2, 3, 110. Aslında 110 kitap var. Luo Feng şok olmuştu. Birçok eğitim yönteminin hepsi derin olduğundan, tek başına kelimeleri kullanmak son derece uzun olurdu. Tıpkı Luo Feng'in daha önce ruh izini incelediği gibi, eğitimin sadece hazırlık aşamaları bile bir kitabın tamamını kaplıyordu. Kendi miras aldığı anılardan, altın boynuzlu canavara yönelik pek çok teknik, eğer birçoğu evren dilindeki kelimelerle hesaplanırsa, trilyonlarca kelime içerecektir. Yüzen kan, tek başına 110 kitaptan oluşan temel bir kılavuzdur. Luo Feng heyecanlandı, en üstteki 1. kitabı aldı. Üzerinde en belirgin siyah kelimeler 9 evren 2 kelimesiydi. Yanında kanla dolu küçük kelimeler vardı ve son olarak sol altta Lian Luo adı vardı. Kitabı açan Luo Feng okumaya başladı. 9 evren tabletinin tanıtımı mı? Uzay kökeni yasasını anladınız mı? Yüzen kan eğitimi mi? Luo Feng özete baktı. Tek başına bu 1. kitabın 10 binlerce kelimeden oluştuğunu, ancak bunların 108 bıçak formunu bile açıklamadığını görünce şok oldu. Ancak yazar Lian Luo, yarattığı yüzen kan eğitimine ilişkin bazı bilgilerin yanı sıra, 9 evren tabletiyle ilgili kendi çalışmasını, uzayın kökeni yasalarını tanıdığını açıkladı. Genel olarak, bu yüzen kan 1. kitap, tüm kılavuzun bir özetiydi. 108 formu incelemeden önce onun düşüncelerini ve eğitim yolunu anlamam gerekiyor, bu daha da etkili olacak. Luo Feng araştırmaya ve çalışmaya başladı. Evrenin uzay kökeni yasası geniş ve derindi. Onu tamamen incelemeyi ve kavramayı istemek neredeyse imkansız bir şeydi.
Sadece sayısız gezegene bakarak evrendeki insan sayısını zor hesaplayabiliriz. Yeni nesillerin doğuşu, büyümesi ve ölmesiyle. Yaşamın döngüsü 1000 yıl, 10,000 trilyon yıl boyunca devam etti. Bu döngü defalarca devam etti. Sınırsız ve uçsuz bucaksız yıldız alanlarında, bu kadar çok yıldız arasından tek bir evren ülkesi lideri doğacaktı. Bir evren ülkesi lideri olmak isteyen kişinin ya zaman ya da uzay şövalyesi olması gerekiyordu. Bu, uzayı veya zamanı en üst düzeyde tamamen incelemek ve kavramak anlamına geliyordu, bu son derece zordu. 9 evren tableti, birisinin uzay şövalyesi olmasını sağlamanın bir yoluydu ki bu, büyükle giden en büyük yollardan biriydi. 9 evren tableti inanılmaz derecede derindi ve göksel köprünün 27 seviyesini doğrudan yansıtıyordu. Sadece 21. seviyeyi geçmek bile kişinin uzay şövalyesi olabileceği ve dolayısıyla evren ülkesi lideri olabileceği anlamına gelir. Ve son seviye hala 27 idi. Eğer kişi 9 evren tabletinin tamamını tamamen kavrayabilirse bu, uçsuz bucaksız evrende insanlığın zirvesinde durmak anlamına gelirdi. 9 evren tableti, toplam 9 resim. 1. Kitabın açıklamasına göre, kişi 7 resmi anladığı sürece bir uzay şövalyesi ve evren ülke lideri olabilecekti. 1. Yağmur damlası resmi, 2. Çiseleyen yağmur, 3. Yağmur fırtınası, bu 3 resim uzay kanunlarının incelenmesiyle ilgili katmanların artan seviyeleriydi. Tıpkı dünyadaki bilgisayarların karmaşık kodlamayı kullanması gibi, ancak gerçekte temeller ve öz gerçekten anlaşılırsa. Onlar sadece sıfırlar ve birlerin yapısıydı. İşin özü çok basitti, dizileri oluşturan sadece 2 rakam. Ya da tıpkı mandalina gibi, mandalina da çok karmaşıktı, ancak büyük kelimeler oluşturacak şekilde bir araya getirilen basit vuruşlardan oluşuyordu. Vuruşlar temel ve öz olarak kabul edildi. Ya da İngilizce bile, ne kadar karmaşık olursa olsun, tamamen parçalara ayrıldığında, sadece harflerden, abcdan oluşuyordu. Farklı kelimeler ve kombinasyonlar oluşturuyordu. Bir teori. Evrenin kökeni yasaları inanılmaz derecede karmaşık olsa da, en karmaşık şeylerin özü hala basittir. Bu 1. 3 resim, evren yasalarını parçalayarak, onları 108 farklı harikaya ayırdı. Mandarin dilinin vuruşlardan ve İngilizcenin harflerden oluştuğu söylense. Daha sonra evren yasaları bu 108 harikanın sürekli iç içe geçip bir araya gelmesiyle oluştu ve sonunda devasa bir yasa oluştu. 1. 3 resim en derin bölgelere kadar disseka edildi. 4. resim yıldızların resmiydi. 5. resim bir galaksiydi ve 6. resim de galaksi nehrinin resmiydi. İster 2 rakamdan oluşsun, ister fırça ve vuruşlardan, ister basit harflerden olsun. Bunları tek başına bilmek, devasa bir bilgisayar rakamı veya dili, hatta bu gizemli ağ dünyasını yaratmak için yeterli olmayacaktır. Mandarin dili ve kültürünün yüreğini titreten büyük miktarda mandalina kelimesi yazmak için yalnızca bir vuruşa güvenilemez. Veya bir İngiliz sistemi oluşturmak için sadece bu harfler bile. İnanılmaz derecede geniş ve eksiksiz bir ağ dünyası, mandalina dünyası, İngiliz dünyası oluşturmak için temel öze güvenmeyi istemek. Çok miktarda kombinasyon, çok miktarda gramer vesaire gerektiriyordu. Tek bir teori. 108 harika, bunlar parçalanmış cam parçalarıydı, temel 108 parça. İlk 3 resim, bir tür diseksiyondu. 4'ten 6'ya kadar olan resimler, cesetlerin gruplandırılmasıydı. Bu en temel çekirdek özlerin birleşmesine ve sürekli genişlemesine izin vermek, onları geliştirmek, genişletmek, ta ki sonunda mükemmel evren uzay kökeni yasasını oluşturana kadar. 7. resim, mükemmel bir evren uzay yasasını temsil eden inanılmaz derecede tuhaf bir canavardı. 7. resmi anlayan kişi uzay şövalyesi veya evren ülke lideri olabilir. Demek bu teori. Anladım. Liu Feng, 9 evren tabletini ve evren uzay yasasının anlaşılmasını tartışan 1. kitabın ilk 2 bölümüne baktı. Heyecanlanıyordu. Normal savaşçılar kanunları anlıyor, eğitim alıyor, tıpkı İngilizce çalışmak gibi birkaç kelimeyi hemen öğreniyor ve nasıl yazacaklarını pratik ediyorlar.
Bugün biraz kelime öğrenerek, yarın biraz daha öğrenerek zamanla güçlenirler ve daha iyi hale gelirler. Ancak bunu belirlenmiş kurallarla öğrenmezlerse karmaşık ve verimsiz kalacaktır. Ancak önce parçalara ayırıp daha sonra gruplandırarak, en temel harfleri öğrenmek, önce farklı dil bilgisini, daha sonra kuralları ve kelimeleri, yapıyı ve benzerleri öğrenmek gibi olacak. Liu Feng gülümsedi. Teori basitti. Ancak evren kanunu, mandalina veya bilgisayar kodlaması ile karşılaştırıldığında en az 1 trilyon kat daha karmaşıktı. Ölümsüz ruhların hesaplama hızları bilgisayarlarla kıyaslandığında bile solmaz. Ancak birçoğu trilyonlarca yıl sonra bile hala şövalye seviyesine geçemiyor. Çünkü çok karmaşıktı. Sonuçta evrenin kökeni yasaları çok fazla şey içeriyordu. Yalnızca 2 haneli bir yapı kullanılarak bir ağ dünyası oluşturulabilir. Bu 108 harika, 108 rakamı açıklayabiliyordu. Peki evrenin kökeni kanunu ne kadar korkunçtu? Dahası, 108 harikanın her biri, tüm Mandarin dilinden, İngilizce dilinden ve hatta bilgisayar kodlamasından trilyonlarca kat daha büyüktü. Yasanın kendisi çok daha az. Yüzen tekniği, bu, evren uzay yasasının özünü parçalara ayıran ve birçok bıçak biçimini gösteren bir kılavuzdu. Floating Blood'ın 1. kitabı bir özet niteliğindeydi. 2'den 109'a kadar olan kitaplar 108 harikanın eğitim yöntemleriydi. 110. kitap 108 formun özetiydi. Özü parçalara ayırmak inanılmaz derecede zor. Evren kanunlarının devrimi, mükemmel şekliyle. Özüne gelince, onu sürekli incelemeyi gerektirir. 9 evren tabletinin ilk 3 resmi bile sadece 108 yağmur damlasının içindeki 108 harikayı gösteriyordu. Bu tür karmaşık yöntemler, onu çalıştıramıyorum veya parçalara ayıramıyorum. Bu 108 harikayı tam olarak anlatmak için ancak bıçak formlarını kullanabilirim. Anlamak inanılmaz derecede zordur. Ve bu 108 harikadan ilk 9'u en kolayı, ortadaki 27'si zor, 27 artı ilk 9 çiseleyen yağmurun ikinci resmini oluşturur, son 72 en zorudur. Bu 72 artı ilk 36 mükemmel yağmur fırtınasını oluşturur. 1. 9, en kolayları olsa da, kişi en üst düzeyde kavrama ve zihinsel istikrara sahip mutlak bir dahi olmadığı sürece eğitilmesi son derece zordur. O zamanlar, nihayet Yüzenkan'ı yaratmadan önce, ilkel Kaos şehrinde 3000 yıl çalıştım. Eğer gerçek evrende olsaydı bu en az 10.000 yıl sürerdi. Gelecekteki savaşçılara şu 2 tavsiyem var. Birincisi, eğer ilkel Kaos şehrindeyseniz ve 20 yıl boyunca 1. bıçak formunu anlamadan eğitim aldıysanız, Yüzenkan'dan vazgeçin. Gidin başka yollardan öğrenin ve yavaş yavaş idrak edin, bu yol size yakışmıyor. İkincisi, eğer gerçek evrendeyseniz ve yukarıdakine benzer şekilde 200 yıl boyunca 1. bıçak formunu anlamadan eğitim aldıysanız, pes edin. 1. kitaptaki bu son 2 satır Liu Feng'in kaşlarını çatmasına neden oldu. Evet. Daha önce balkonda, Lian Liu'nun 3.000 yıl çalıştığını söyleyen arkasında bıraktığı çok sayıda kelimeyi görünce, bu onun bunu başarması için toplam 3.000 yıl çalışması gerektiği anlamına geliyordu. İlkel Kaos şehrinde okuyan biri, bariz evren yasalarının döndüğünü görmek için yukarıya bakabilirdi, verimlilik çok daha yüksek olmasına rağmen yine de bu kadar uzun sürdü. 20 yıl. Liu Feng yumuşak bir şekilde konuştu ve bir gülümseme ortaya koydu. Eğer kişi 20 yıl içinde ilk bıçak formunu anlamadıysa, Yüzenkan'dan vazgeçer misin? Mutlak bir dahi mi? Mutlak anlayışı ve zihinsel istikrar. Yetenek ve anlayış açısından Musa klanının klonu çok yetenekli. İstikrar ve zihinsel durum açısından belki 2 kardeşimden daha zayıfım. Ancak en azından mutlak soğukkanlılığı koruyabiliyorum. Liu Feng düşündü. Yetenek, anlayış ve zihinsel durum, bu üçünün oldukça yüksek olduğu düşünülmeli. Dünya bedeninin uçsuz bucaksız evrendeki yeteneği fena sayılmazdı ancak Lian Liu'nun kılavuzda bahsettiği mutlak duruma asla ulaşamazdı. Musa klanının gövdesi. Bu güçlü vücuttu. Bu, geniş evrendeki sayısız ırk arasında en üstün suikastçıydı ve bizzat uzayın gözdesiydi.
Yetenek açısından, insan ırkı arasında uzay köken kanunu açısından Musa klanı ile boy ölçüşebilecek tek bir kişi bile yoktu. Uzay kökeni yasasını eğiten Musa klanı, Liu Feng'in zihinsel durumuyla birlikte bunu en hızlı anlayan gruptu. Koşullar iyiydi. İlkel Kaos şehri, kaos enerjisi dönüyordu. Bu antik şehrin özel bir balkonunda Liu Feng durdu ve uzaktaki şehre ve dışarıdaki çorak araziye baktı. Yüzen kan tekniği bıçak formları üzerinden anlatılıyor. Ancak bıçak formları hızlı bir şekilde eğitilebiliyor. Liu Feng düşündü. 1. Kitapta kılıç formları ile ilgili birçok açıklama vardı. İnanılmaz derecede karmaşık bıçak formları sayesinde, kişinin bıçak formunun özü olan harikayı deneyimlemesini ve sonunda kavramasını sağlar. Bıçak ve kılıç, bunların ikisi de yakın dövüş silahlarıydı. Bıçak delmeye vurgu yaptı. Kılıç kesmeye vurgu yapıyordu. Ancak Liu Feng'in kullandığı yanıltıcı kılıç, kandaki yanıltıcı formlardan oluşuyor. Kılıcın tüm uzunluğu 108 cm, kenarı 80 cm ve genişliği 5,3 cm idi. Dünyada kullandığı kılıca göre bazı değişiklikler vardı, sadece görünüşünden bunun delmeye odaklandığı anlaşılıyordu. Liu Feng'inkine kıyasla vahşi bir kılıca daha çok benzeyen iki eli devasa kılıçlar daha vardı. Altın illüzyon kılıcını uzun süre kullandıktan sonra bıçağa geçmek artık çok zor değildi. Yakın dövüş yeteneği açısından, özellikle de bıçak kullanırken, 3 bedenim arasında Musa klanının en güçlüsü olduğuna şüphe yok. Liu Feng düşündü. O halde başlayalım. Liu Feng bağdaş kurarak oturdu, gökyüzündeki kristal ipliklere ve dönen köken kanunlarına sahip yarıklara bakmak için başını kaldırdı, bu tek kelimeyle büyüleyiciydi. İlkel Kaos şehrindeki binlerce ve on binlerce savaşçı gibi Liu Feng de sessizce çalışmaya başladı. İlkel Kaos ruhlarının ruh üzerinde faydalı etkileri vardı. Ancak tıpkı ilaç yemek gibi, daha fazla tüketildikçe etkisini yavaş yavaş kaybediyordu. Liu Feng 8 aydan fazla süredir avlanıyordu. Başlangıçta ruhlar ruhunun sürekli gelişmesini sağladı, ancak daha fazla geliştikçe ruhların etkileri azaldı. Özellikle son 2 ayda evrimin kendisi neredeyse fark edilemez hale geldi. Bu doğru. Eğer kişi sınırsız bir şekilde gelişebilseydi, ilkel kaos ruhlarına güvenmek kişinin ruhunu ölümsüzlüğe evirebilirdi. Yazık oldu. Böyle güzel bir şey yoktu. Hepsinin oturup sessizce ders çalışmasına şaşmamalı. Sadece yeni gelenler avlanmak için şehrin dışına çıkıyordu. Yani, birçok etki alanı lordu ve sektör lordu için onlar zaten ilkel kaos ruhlarından doymuş durumdalar. Şehrin dışında hala hayatta kalan bu kadar çok canavarın olması şaşılacak bir şey değil. Liu Feng balkonda oturdu, dönen köken yasalarına baktı ve bunu deneyimledi. Kendi iç dünyasında. Musa klanının bedeni, koyu kırmızı kılıcı kullanan siyah giysili bir Liu Feng şeklini almıştı. Bu bıçak, Babata'nın depolama alanındaki çeşitli makine ve alaşımları kullanarak yarattığı bir şeydi. Hiçbir özel özelliği olmayan, yüzen kan kılavuzunun koşullarını tamamen karşılayan çok basit bir alaşım bıçaktı. Siyah giysili Liu Feng'in içindeki 08150 yaşam kristalinin hepsinde inanılmaz derecede karmaşık altın gravürler vardı. Bu parlayan gravürler evrenin uzayında bir rezonans ve dalgalanma yayıyordu. Yani, binin üzerinde görsel ortaya çıktı, bıçağın formu muhteşemdi. Musa klanı doğal olarak yakın dövüş silahları kullanmaya yatkındı, özellikle de uzay menşe kanunlarıyla aşılanmış vade formları, bu tür becerilere uygundu. Doğru değil. Bu şekilde olmalı. Evet, çok iyi. Siyah giysili Liu Feng ve Liu Feng'in kendisi aynı ruhu paylaşıyordu. İkisi doğal olarak uzay bölünmelerini ve birlikte dönen evren köken yasalarını gördüler, bunu deneyimlediler ve bıçak formlarını serbest bıraktılar. Liu Feng'in dünya bedeni ara sıra 9. evren tabletine ve sanal evrendeki kılavuza yansıyordu. Zaman aktı, günler geçti. Her ne kadar Liu Feng cennetsel köprünün 1. katını geçmiş ve tableti incelemek için bir şans daha elde etmiş olsa da, hemen gitmek için acelesi yoktu. Yüzen kan kılavuzundaki açıklamaya göre,
Her çalışma fırsatının kavranması ve değerlendirilmesi gerekiyordu, içinde vakit kaybedilemezdi. Önce her şeyi önceden tam olarak anlayıp kavramak, düşünmeye ve çalışmaya devam etmek gerekiyordu. Ancak yine birçok soru ve şüpheyle oradan ayrıldıktan sonra tablete bir kez daha bakmalılar. Uzun süre düşünüp duracağınız gibi, bol bol soruyla tablete gitmek, eskisinden daha fazlasını anlayarak çoğuna kolaylıkla cevap verebilirdi. Bu taraftan, verimlilik yüksekti. Sonuçta 9 evren tabletini inceleme şansımız sınırlıydı. Çin 2075 9 Haziran, Liu Ofeng Yüzenkan kılavuzunu aldı ve İlkel Kaos şehrinde eğitimine başladı. Yıl 2075 Eylül, Gusileuo Köprü'nün 1. seviyesini geçti ve birkaç gün sonra Longyun'da 1. seviyeyi geçti. Yıl 76 Ocak, Liu Ofeng şehir liderinin evine girdi ve tableti yeniden incelemeye başladı. 7 gününü sürekli zihninde 1. bıçak formuyla ilgili soruların cevaplarını kavrayarak, hatta özel bir şeyler hissederek geçirdi. 9 evren tableti tamamen kişiye uzayın kökeni yasasına getirmek içindi. 76'dan 77'ye kadar olan yıllar, Manka Prensi Auka, dahi kardeşlerden Qianxi. Çoğu en başından beri 1. seviyeyi geçmişti. Auka gibi görünse de, Qianxi ve diğerleri yavaştı. Gerçekte, ilkel evrende zaman daha yavaş akıyordu, Çin'de 3 yıl geçmişti ama ilkel kaos şehrinde sadece 1 yıl geçmişti. Gerçekte Auka, Qianxi ve diğerleriyle Liu Ofeng'den 1 yıl bile daha yavaş değildi. Primal Kaos şehrinde, cennet ve yer bölgesinde 2. ve 3. yılda, son aşama bölgesinin dehalarının tümü 1. seviyeden geçmeye başladı. 1.000 dahiden oluşan ve yalnızca 800'den biraz fazla hayatta kalanın bulunduğu bu grup, 1. seviyeyi geçen son grup 4. yılın sonundaydı. İlk Kaos şehrinde, diğer dahiler canlanmaya başladı, hepsi sık sık dışarı çıktı ve daha sonra etkilerin azaldığını fark etti. Herkes yavaş yavaş canavarları avlamaktan vazgeçmeye başladı. Sadece ara sıra onları anlamaları için test denekleri olarak kullanmaya gidiyorum. Herkes balkonlarda oturarak vakit geçiriyordu. Gerçek evrende. Çin yılı 2082 Ağustos ayında, Liu Ofeng'in büyük oğlu Liu Oping aynı yıl evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştu. Sonuçta temel çağda çoğu kişi genellikle 19 yaşında evleniyordu ve bu yıl Liu Oping zaten 22 yaşındaydı. Liu Ofeng'in dili tutulmuştu. Zaten büyük babamı olmuştu. Yıl 86, dünyanın üsleri genişlemeye başladı, çünkü yutan canavar olayının üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmişti. Bu 20 yıl boyunca, dünyanın üst kademesinin kitleleri ve doğumu kontrol edememesi nedeniyle birçok kişi daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik edildi. İnsanlık daha önce risk altında olduğundan daha fazla çocuk sahibi olmak daha iyiydi. Ancak şimdi, dünya evrenle daha fazla etkileşime girmeye başladıktan ve trilyonlarca diğer ırkla ne kadar geniş olduğunu keşfettikten sonra, dünyadaki insanlar çok azdı, doğal olarak onları kontrol edemiyorlardı. Teknolojinin aşırı bir hızla ilerlemesiyle birlikte herkesi beslemek ve barındırmak çok daha kolay hale geldi. Yıl 88, dünyanın insanları, daha fazla bölgeyi işgal ettiler, dünyanın insanları da giderek güçlendi. Gerçekte, tüm vahşi canavarları hiçbir zaman tamamen öldürmemelerinin ardındaki sebep. Dünyadaki insanlar için onlar, savaşçılar için mükemmel bir eğitim alanıydı. Yıl 89, Liu Ofeng'in küçük oğlu Liu Oha'yı keşfetmek için evrene girmeye başladı. Büyük oğlu Liu Oping daha istikrarlıydı, ancak Liu Oha babasına taptı ve evreni keşfetmek için yola çıktı. Liu Ofeng elinde değildi, sadece onun Ganlou dojosuna girmesini ayarlayabilirdi. Yıl 92, dünyanın insanları, Pasifik'te, Hint okyanusunda ve diğer birçok okyanusta, adalar üzerinde birkaç büyük şehir inşa etti. Bu, dünya insanlarının nihayet deniz bölgelerine girişini temsil ediyordu. Yıl 99, Mars'a sefer başladı. Elbette Liu Ofeng için en çarpıcı şey şuydu. Çin yılı 2103, aynı zamanda Liu Oping'in evlenmeden önceki oğlu olan kendi torunu da evlendi. Tanrım! Eğer bu böyle devam ederse,
Onun ilk Kaos şehrinde geçirdiği süre 1930 yılın üzerindeydi, gerçek evren zamanı ise 100 yılın üzerindeydi. 100 yıl. O zamana kadar kendi torunlarının ve büyük torunlarının doğacak olmasından korkuyordu. Trilyonlarca yıl sonra bu kadim varlıkların imparatorluk ailelerinde trilyonlar bulunmasına şaşmamalı. Bu çarpma gerçekten çok hızlı. Liu Ofeng çaresizdi. Ve dünyada 30 yıl geçtiğinde, ilkel Kaos şehrinde yalnızca 10 yıl geçmişti. Dünya çok büyük dönüşümler yaşadı. Ve uzak antik ilkel Kaos şehrinde, Liu Ofeng 10 yıl boyunca sessizce orada oturmuştu. İlkel Kaos şehri. İnsanlığın kutsal toprakları trilyonlarca yıldır var olduğundan bu 10 yılda neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Kaos enerjisi hala onu yutuyordu, hala balkonlarında sayısız savaşçı vardı. Eğer son 10 yılın görüntülerini kaydeden bir kamera olsaydı, savaşçıların çoğunun hiç hareket etmediği anlaşılırdı. O geliyor. İlkel Kaos şehrinin üzerindeki havada iki güçlü görünümlü silüet duruyordu. Biri altın zırhlı bir maymun adamdı, gözleri uzayın içini görebiliyormuş gibi görünüyordu. Yanında iki siyah boynuzlu, beyaz zırhlı, soluk tenli, biraz daha zayıf bir adam daha vardı. Etrafındaki boşluk eriliyor gibiydi, en tuhaf şey ise gözlerini kapalı tutmasıydı. Gürültü. Uzakta koyu mavi bir yay evren gemisi belirdi. Doğru yan, Tongnan. Net bir ses yankılandı. Lacivert bir zırh giymiş, mor uzun saçlı güzel bir bayan, arkasındaki gemi gözden kaybolurken kabin kapısından uçarak dışarı çıktı. Yeşim. Turuyan'ın sesi neşeliydi. Gözleri kapalı olan o beyaz cübbeli sıska adam da gülümsedi ve bağırdı. Jade, uzun zaman oldu. Siz ikiniz ilkel Kaos şehrinde kalıp ders çalışıyorsunuz. Hatta nadiren sanal evrene bile giriyorsunuz. Ve ben gerçek evrende bulundum, nasıl buluşabiliriz ki? Jade gülümsedi. Tüm varlığı neredeyse bir yeşim heykeli gibiydi, sanki hiç aynı mekan ve zamanda değilmiş gibi net bir rüya hissi veriyordu. Kaldığım yere gel. Beyaz cübbeli sıska adam gülümsedi. Bir anda, aydınlık ve karanlığın kıyaslanamayacak kadar uyumlu olduğu tuhaf bir yapıda, gerçek Yan İmparatoru, Tongnan İmparatoru ve Yeşim İmparatoru, bu üçü sanal evrende yüksek miktarda güce sahip mutlak varlıklardı, birbirlerinin etrafında oturuyorlardı. Ceci, tadı güzel. Jade kristal şarap kadehini kaldırdı ve bir yudum aldı. İçinde yüzen ve dönen yıldızların olduğu bu sıvı son derece güzel görünüyordu. Haha, bu 5 yıldızlı galaksiyi içebilmek için Jade'in bazı avantajlarından faydalandım. Turuyan, şarap sıvısını tek yudumda güçlü bir şekilde yuttu ve ardından çenesini nazikçe ovuşturdu. Gözleri kocaman açarak şöyle tamamladı. Tongnan, bu kör adam çok önemsiz. 100 milyon yıldan fazla bir süredir benimle birlikte ve bunu yalnızca bir kez içmeme izin verdi. Bu çok pahalı. Tongnan usulca şöyle dedi. Az önce 30,000 karışık element içtin. Bu kadar önemsiz olma, bana biraz daha ver. O zamanlar evrenin gizli bölgesindeyken oldukça fazla kazanıyordunuz. Yine de biraz şarap içmek bile acıyı hissetmene neden oluyor mu? Turuyan şişeyi tekrar kaparak güldü ve alay etti. Tamamen siyah silindir masanın üzerindeydi. Tongnan İmparatoru onu durdurmadı bile. TSK. Turuyan, Jade İmparatoruna bir bakış attı. Jade, senin itibarın hala daha büyük. Yeşim İmparatoru gülümsedi ve Tongnan İmparatoruna baktı. Bu kadar uzun zamandır var olan ebedi varlıklar olarak, 1000 çağ boyunca ailelerinin yaşamasına yardım etmiş olsalar bile, zaman bir nehir gibi akıp giderken, yakınlarının hepsi yine de ölmüştü. Dolayısıyla gerçek Yan İmparatoru, Yeşim İmparatoru ve Tongnan İmparatoru'nun hiç ailesi kalmamıştı. Onlara göre, kendileriyle iyi ve kötü şeyler yaşayan bu arkadaşlar, onların aileleriydi. Turuyan, Tongnan, Jade, hepsi bir takımdı, yaşam ve ölüm durumlarında iyi arkadaşlardı. Tehlikeyi defalarca yaşadılar. Aralarındaki bağ çok derindi, özellikle de Tongnan ve Jade arasında. Bu ikisinde bir miktar romantizm bile vardı. Ancak bu ikisi aslında hiçbir zaman harekete geçmemişlerdi, birbirlerinin düşüncelerini anlasalar da yine de mesafelerini koruyorlardı. Onlar da bu duyguya alışmışlardı. Sonuçta onlar iyi arkadaşlar ve ortaklardı. Bu seferki gelişiniz ne için?
Tongnan İmparatoru sordu. Şövalyenin emriyle. Jade gülümsedi. 9 bıçaklı şövalye mi? Turian şaşkınlıkla sordu. Şövalye sana burada ne yaptırıyor? Şövalye bu yeni partiye çok dikkat ediyor. İlk Kaos şehrinde 30 yıldan fazla kalmaları gerekiyor ve bu sürenin 1/3'ü çoktan geçti. Bu nedenle şimdiden kesin bir ilerleme olması gerekiyor. Jade gülümsedi. Ve şövalye bu yeni partiyi almak için ancak son günde gelecek. Düzenli denetime gelince doğal olarak emrindeki insanları gönderirdi. Bu yüzden geldim. Ah! Kör adam Tongnan başını salladı. Doğru, bu yeni parti 9 kılıçlı şövalye tarafından alındı. Eğer güçlü bir savaşçı ortaya çıkarsa, o da 9 bıçaklı şövalyenin kontrolü altında olacak. Sağ. Jade gülümsedi. Bu grubun ölümsüz olma şansı çok düşük olsa da yine de birkaç tane olmalı. Yetenekleri ve sanal evren şirketimizin yoğun desteğiyle ölümsüz oldukları an, kesinlikle sıradan olmanın ötesinde olacaklar. Doğal olarak şövalyenin gelecekteki aslarına dikkat etmesi gerekiyor. Her dahiyane savaş ve savaşçı savaşı için sanal evren şirketi, onu barındırması için bir şövalye gönderirdi. Kim ev sahipliği yaparsa yapsın, daha sonra ölümsüz hale gelen herhangi bir dahi, o ev sahibinin yönetimi altında düzenlenecektir. Eğer böyle bir neden olmasaydı, şövalyenin statüsüyle ilgili olarak, yeni grubu ilkel Kaos şehrine göndermesi ve daha sonra onları şahsen tekrar alması gerekir miydi? Bu yeni parti fena değil, özellikle de Bolan. Yarım yıl önce zaten 4. seviyeyi geçmişti. Tongnan İmparator şarap kadehini kaldırdı ve yavaşça yudumladı. Diğerlerinden 7'si 2. seviyeyi geçti. Geri kalanlar şu ana kadar sadece 1. seviyeyi geçtiler. Bu 7 kişi. Gusile Uo, Longyun, Jiale Xi, Tao, Qianshui, Wuka ve Rongjun. Rongjun 4. yılında 2. seviyeye ulaştı. Turian gülümsedi. Tao bunu 7. yılda yaptı. Gusile Uo, Longyun ve Jiale Xi, hepsi 8. seviyede 2. seviyeyi geçti. Wuka ve Qianshui 9. yaşlarında. Jade gülümsedi. Biliyorum. Güç açısından Bolan bir numara, Rongjun ise 2. sırada. Arkalarındaki 6 kişi. Tao, Gusile Uo, Longyun, Jiale Xi, Wuka ve Qianshui'nin seviyeleri arasında çok büyük farklar yok. Belki. Okan baltası Tao biraz önde. Doğru, daha önce iyi performansa sahip bir Liu Feng yok muydu? Anlaşılır değil. Tongnan başını salladı. Gerçek Yan bilir. O serseriye göz kulak oluyor. Gerçek Yan. Jade maymun adam savaşçıya baktı. Bu Liu Feng. Turian önce çenesini, sonra da başını ovuşturdu. Kaşlarını çatarak. Nasıl söyleyeyim? İlk geldiğinde performansı iyiydi. Ancak bu 10 yıl çok tuhaftı. Bu serseri dışarıda canavarları avlamak için biraz zaman harcadı, ardından balkonda oturup ders çalışmaya başladı. Bir kez olsun köprüyü denemedi. Ah! Jade gülümseyerek başını salladı. Bu sefer özellikle onları gözlemlemeye geldim, ilk hedef Bolan. Şövalye Bolan'ı da tamamlamıştı. Göksel Köprü'nün her seviyesi giderek daha da zorlaşıyor. Bileşik oranlarda zorluk artar. Başlangıçta 4. seviyeyi geçmesinin 20 yıl alacağını düşünmüştüm. Bunun yerine onda bunu yapacağını kim düşünebilirdi? Jade haykırdı ve gülümsedi. İkinci kişi Rongjun, o bu grupta 2 numaraydı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 3. seviyeye geçeceğini tahmin ediyorum. Sağ. Tongnan ve Turian başlarını salladılar. İlkel Kaos şehrine gelip 2. seviyeyi geçtikten 4 yıl sonra. Özellikle bu yıl zaten 2 kez denedi, 3. seviyeyi geçmekten çok da uzak değil. Turian güldü. Ve Yuanzhen evreninin ülke lideri onun kişisel öğretmeniyken, gelişimi nasıl yavaş olabilir? Her ne kadar Rongjun'a iltifat etseler de o içten içe hala tatmin olmamıştı. Bunun nedeni Rongjun ve Bolan'ın 9. evren mezhebinden olmamasıydı. Tarikatımdan Liu Feng Yüzenk'ını inceliyor, bu bir hata mıydı? Evrenin uzay yasasının özünü incelemek inanılmaz derecede zor, bu onu şaşırttı mı? Turian içten içe endişeliydi. Yanlış yola gitmek zaman kaybıydı,
Eğer o yolu geçmezse Liu Ofeng 10 yılını boşa harcamış olacaktı. Yeşim İmparatoru, 9 bıçaklı şövalyenin emriyle yeni grubu gözlemlemeye gelmişti. Yeşim İmparatoru'nun gücü sayesinde onları uzaktan gözlemlemek hiç sorun değildi. Bu yeni grup onu algılayamıyor veya hissetmiyor bile. Bu Bolan gerçekten de fena değil, hatta 10 milyon yıllık bir dahi. Jade kaos enerjisinin ortasında havada süzüldü. Bola'nın çorak arazilerdeki uzaktan eğitimine bakan Bola'nın bakışları, sanki hiçbir şey onu etkileyemezmiş gibi sert ve güçlüydü. Burong Jun doğuştan bir savaşçı. Ancak iki ülke liderinin ilgisini çeken şey neydi? Jade havada durup uzaktaki başka bir balkona bakıyordu. Dağınık saçlı, çıplak ayaklı Rong Jun formlarını çalışıyordu ve ara sıra dönen evren yasalarını gözlemlemek için başını kaldırıyordu. Long Yun, o çok istikrarlı. Gücünü kullanabilirse geleceği sınırsızdır. Luka gerçekten de Manka kuşağının bir dehası. Onun savaş yetenekleri Long Jun'unkinden o kadar da uzak değil. Jade yavaş yavaş yeni partilerin her birini gözlemledi, içeriden kesintiler yaptı ve geri dönüp 9 bıçaklı şövalyeye rapor vermeye hazırlandı. Bu Liu Ofeng mi? Jade, ilkel kaos şehrinin bir ara sokağında yürüdü. Çok uzakta olmayan balkondan bakıldığında koyu gri zırhlı, gözleri kapalı, hareketsiz duran siyah bir genç vardı. 10 yıllık süre saçlarının uzamasına ve omuzlarına düşmesine neden olmuştu. Çalışması çatallanmaya ulaştı mı? Yeşim İmparatoru düşündü. Evrenin kökeni yasalarını inceleyen evren savaşçıları, çalışmalarında zaman zaman yanlış bir dönüş yapacaktı. Bazen hatalarını ancak birkaç yıl sonra anlarlardı. Bu çalışmada bir çatallanmaya gelince, geniş evrende birçok savaşçı ırkı bunu sıklıkla görmüştü. Bu çatallardan korkmuyorlardı. Sadece yanlış bir dönüş yapıp bunu fark edememekten korkuyorlardı. Bu 30 yıl senin en değerli 1930 yılın, küçük serseri, en iyi dileklerimle. Yeşim İmparatoru döndü ve gitti. Şu balkonda, Liu Ofeng bağdaş kurarak oturuyordu, iç dünyasında kimse bunu bilmiyordu. Mosha klanı defalarca çılgın eğitimlerle meşguldü. Toplam 10 yıl boyunca Mosha klanı eğitimi hiç bırakmamıştı. Evrenin kökeni yasasının özünü parçalara ayırmanın heyecanına dalmıştı ve zamanın akışını bile hissetmiyordu. Gürültü. Balkonda sessizce bacak bacak üstüne atarak oturan Liu Ofeng'in etrafındaki enerji sarsıldı, tozlar dağıldı ve gözlerini açtı. Hua. Tamamen ayağa kalktı. Uzaklara baktığında, ilk kaos şehri halı tamamen aynıydı, zaman kesinlikle onun üzerinde hiçbir iz bırakmıyordu. Bu sefer ne kadar antrenman yapıyordum? Liu Ofeng sordu. Bu süre öncekilerden daha uzundu. 3 yıl 9 ay. Babata bunu yanıtladı. Liu Ofeng yavaşça elini salladı ve arkasında boşlukta bir avuç izi bıraktı. Gülümsüyordu. Eğer bunu 20 yıl içinde anlayamazsam pes mi etmeliyim? Şans eseri sadece 10 yıl sürdü. 1. Bıçak formunu tamamen kavramak için 10 yılımı harcadım. En azından bu yüzden kanı eğitme hakkım var. Gidip cennet köprüsünü denemeliyim. Sanal evren, cennet köprüsü. Tam zırh ve çizmeler giymiş Liu Ofeng adanın ortasında belirdi ve bekçi Bevi'nin şaşkınlıkla bakmasına neden oldu, gülümseyerek. Yaklaşık 10 yıl oldu, nasıl oldu da hiç gelmedin? Yoldaşlarınızın hepsi her yıl birkaç kez denerler. Antrenmandan dikkatimin dağılmasını istemedim. Liu Ofeng gülümsedi ve yürüdü. Bekçi Bevin siyah saçlı gence bakınca şaşırdı. Liu Ofeng'in eskisi gibi olmadığını hissetti. 9. Evren köprüsünü denemek istiyorum, şimdi girebilir miyim? Liu Ofeng sordu. Şu anda 9. Evren köprüsünde kimse yok. Bekçi Bevin gülümsedi. Teşekkürler. Liu Ofeng her adımda, şua. Gerçek varlığı zaten 9. Evren köprüsüne ulaşmışken, arkasında bir dizi görüntü bırakmıştı. Eskisinden farklı hissediyor. Bekçi Bevin mırıldandı. 9 evren göksel köprüsü, ufukların çok ötesine uzanan uçsuz bucaksız bir okyanusun üzerine inşa edilmiştir. Liu Ofeng zaten 1. seviyeyi geçmişti, dolayısıyla doğrudan 2. seviyeye uçabilirdi. Sonunda devasa bir bulut sisi oluştu ve sisin içinden bir ses yankılandı.
Rakibini seç, bir dövüşçü, ruh okuyucu kontrolörü veya hipnozcuyu seçebilirsin. Herhangi birini seçin ve rakibinizi yenerek ikinci seviyenizi tamamlamış olacaksınız. Ben seçiyorum. Liu Ofeng yavaşça havadan indi ve sağlam bir şekilde köprüye indi. Savaşçı. S.O.O. Sisin içinden siyah bir sıvı uçtu ve hızla toplandı ve siyah zırhlı bir maske takan gizemli bir kişiyi oluşturdu. Bu gizemli adam iki bıçak taşıyordu, Liu Ofeng'den biraz daha uzun ve daha büyüktü ve Liu Ofeng'e soğuk bir şekilde bakarken güçlü bir auraydı. Ceci. Liu Ofeng sağ elini alnının üzerinden geçirmek için kullandı. Elindeki bıçağın enerjisi son derece keskindi. Bir fırçayla uzun saçlarını hemen kesti ve önceki 3 inç uzunluğundaki saç stiline geri döndü. Gerçekten nasıl görünüyorsa sanal evrende otomatik olarak onu taklit edecektir. Gerçekten uzun saça alışkın değilim. Liu Ofeng gülümsedi. HMPH. İki bıçak taşıyan gizemli adam Liu Ofeng'e soğuk bir şekilde baktı. Silahını çıkar. Seni tatmin edeceğim. Liu Ofeng gülümsedi. Elinde hemen iki silah belirdi. Solunda altı kenarlı bir kalkan, mutlak boşluk kalkanı vardı ve sağında ise bir kan gölge kılıcı, altın gölge kılıcı vardı. Evet. Liu Ofeng ikinci seviyeyi geçmek için kendi kılıç tekniklerini kullanacaktı. Evrenin uzay kökeni yasasının birinci temel harikasını anladıktan sonra, ister Nansen silahı ister bıçak teknikleri olsun, her şeyle kullanılabilir. Bu sadece bir yoldu, kişi yolu anladığında onu farklı silahlar ve tekniklerle hızla birleştirebilir. HMPH. Siyah giysili adam homurdandı ve hışırtıyla hemen sert bir şekilde köprüye indi. İki kılıcını savururken neredeyse yıldırım gibi Liu Ofeng'e doğru koştu. Getirin. Liu Ofeng'in gözleri delilikli parladı ve çılgın savaş ruhu patladı. Gümbürtü. Liu Ofeng ileri atıldı ve arkasında yerde bir görüntü bıraktı, bir diğeri ise siyah zırhlı adamın önünde belirdi. Gömlek. Gözleri deliciydi. Sağ elindeki kanlı gölge bıçak kükreyerek yoğun bir güçle kesti. Sanki bir dağ sırasını, hatta okyanusu yarıp siyah zırhlı adama doğru ilerliyormuş gibiydi. Çok hızlı. Siyah zırhlı adam şok oldu. Bunu engellemek için hızlı kollarındaki iki bıçağı da kullandı. Peng. Siyah zırhlı adam o kadar sert bir darbe aldı ki tek diziyle yere çöktü ve geriye doğru kaydı. Wang. Dizinin yere çarpması köprünün hafifçe sallanmasına neden oldu. Ne kadar güçlü bir kılıç. Siyah zırhlı adam şok oldu ve ardından şiddetle ayağa kalktı. S.O.O. Siyah zırhlı adam uçtu ve havada altı görüntü belirdi. Hepsi iki bıçak kullanıyor. En tuhaf şey, hepsi birden farklı teknikleri kullanıyor ve aynı anda Liu Ofeng'e saldırıyor gibi görünüyordu. Haha. Liu Ofeng gerçekten delice güldü ve hemen içeri girdi. Dünyanın sonu. XYU. Elindeki kanlı gölge bıçağı havada bulanık bir görüntü bıraktı. Altı resmin üzerinden geçti ve altı siyah zırhlı adamın anında geriye doğru uçmasına ve parçalanmasına neden oldu ve geride sadece bir gerçek vücut kaldı. Kin. Liu Ofeng hemen siyah zırhlı adamın üzerinde belirdi. Sağ kolu şiddetle büküldü ve zırhın genişlemesine neden oldu. Zırhın içinden görünen kaslar çelikle güçlendirilmiş çubuklara benziyordu ve görünüşte son derece güçlüydü. Bu kılıç bir delilik parıltısıyla anında saldırdı, siyah zırhlı adam iki kılıcıyla buna zor dayanabildi. Gümbürtü. Siyah zırhlı adam hemen yere devrildi. Büyük bir gürültüyle köprüye çarptı. Taze kan tükürmeden edemedi ve daha sonra sisle dolu okyanusa indi. İnanmıyorum. Okyanustan kükredi ve gökyüzüne doğru süzüldü. Liu Ofeng köprüye doğru koştu ve genişçe gülümsedi. İnancını yeneceğim. Yanılsama. Kabus. Kin. Düşünceli. Gömmek. Cennetin sonu. Liu Ofeng neredeyse takip edilmesi zor bir dövüşçüye benziyordu. Bu tuhaf hareket siyah zırhlı adamın önünde bir kez daha ortaya çıktı ve her bıçağın alınması zordu. İster şiddetli, ister çılgın, ister tahmin edilmesi zor olsun, en tuhaf şey şuydu, her bıçak formu son derece korkutucu ve karışıktı. Siyah zırhlı adamın direnme şansının kalmamasına neden oldu. Bu altı hamleye güvenmek biraz zaman alacak. Liu Ofeng okyanus yüzeyinde durup düşünüyordu.
Mosha bedeninin üzerinde çalıştığı Mosha klanının illüzyon 7 kılıcını kullanıyordu. İllüzyonist 7 bıçağın toplamda 7 tekniği vardı. Bunlar kabus, illüzyon, dalgın, buri, Hollandalı'nın piposu, cennetin sonu ve nefretti. Doğal olarak bu isimlerle Ofeng'in evren dilinden tercümesiydi. Ancak Mandalina dilindeki isimler orijinal anlamlarına pek yakın değildi. Bu 7 bıçağın hiçbiri diğerinden daha zayıf ya da daha güçlü değildi. Bazıları sayılara karşı savaşmaya uygundu, diğerleri ise suikasta uygundu. Bazıları yakın dövüşe uygunken diğerleri daha çok yüce dayalıydı. Tüm bu hareketlerin kendi kullanımları vardı. Hayali 7 kılıcı eğitirken, farklı insanlar farklı güçlere sahip olacaktı. Ofeng'in favorisi Dutchman'ın piposuydu, çiçeklerden birini toplamak gibiydi. Mosha klanı illüzyon kılavuzunu incelediğinde, bu Hollandalı boru tekniğine vurgu yapıyordu. Bu hareket suikast için uygundu. Bu, bir bıçağın kenarında dans etmeye benziyordu, kişinin rakibi tamamen yaklaşıp onu keseceği bir durumdu. Evrende, savaşçıların aşırı hızları olduğundan, savaşçılar bile rakiplerine tamamen yaklaşamazlardı. Bu hamle son derece yakın bir teknikti. Tamamen rakibinize bağlı kalmanız gerekiyordu. Bıçaklar çarpışıp çiçek ortaya çıktığında, biri rakibin canını alır. Uzun süre üzerinde çalıştığı için bu hamle. Ofeng uzay kanununun birinci harikasını kavradıktan sonra bu Hollandalı'nın piposuna bu birinci harikayı aşılamayı başardı. Bu nedenle henüz 7 illüzyonist 7 bıçağın diğer 6 tekniğini birinci harikayla aşılayacak zamanı yoktu. Geçmişte. Ofeng, rakibine baskı yapmak için sadece 10 yıllık eğitimine ve yasaları anlama becerisine güveniyordu. Ofeng havanın ortasından indi ve köprüye indi. Beni öldürmek istiyorsan bu o kadar kolay olmayacak. Havada 2 bıçak kullanan siyah zırhlı adamın çok kötü bir durumda olduğu açıktı. O da köprüye indi, gözleri siyah saçlı gence odaklanmıştı. Serbest bırakmak üzere olduğum bir sonraki hamleye Hollandalı'nın piposu deniyor. Ofeng siyah zırhlı adama gülümsedi. Bu hareketle ölebilmek senin onurundur. HMPH. Siyah zırhlı adam homurdandı. S.O.O. Ofeng hemen siyah zırhlı adama doğru koştu. Kan yanılsaması kılıcını tutma şeklini ters çevirdi, son derece hızlı ve hareketli bir ışık huzmesi ileri doğru fırladı. Ah! Siyah zırhlı adam geniş gözlerle baktı. Hayır. Wang, elindeki 2 bıçak anında kendisini tamamen kaplayan sayısız görüntüye dönüştü. Lanet olsun. Güzel arkeoloji şeklindeki ışık huzmesi içinden geçti. Engelledi. Siyah zırhlı adam bir an rahatladı ve şüpheyle düşündü. Neden bu kadar hafifti? Ofeng'in bulanık görüntüsü o arkeoloji şeklindeki ışık huzmesini takip etti ve aniden parlayarak siyah zırhlı adamın hemen önünde belirdi. Bu noktada ikilinin arasındaki mesafe 2 metreden azdı. Ani, bulanık bir hareketli arkeoloji şeklindeki ışık huzmesi yeniden parladı ve anında adamın yanından geçti. O kadar hızlıydı ki tepki verecek zamanı bile olmadı, boğazı kesildi. Kesik tam ortasından geçti ve taze kan fışkırırken kafası yarıldı. Çok hızlı. Siyah zırhlı adam geniş gözlerle baktı. Bir şey söylemeye vakti bile kalmadan öldü ve bedeni beyaz sisin içindeki siyah sıvıya geri döndü. Dutchman'ın hayali 7 bıçaklı piposu. Doğru, hızlı. Ofeng elini çevirdi ve bıçak önünde belirdi. Hafif bir nefesle üflerken kenarından kan damlıyordu. Gözleri neşeyle doldu. Hollandalı'nın piposu göründüğü anda uzay dalgalarının en önemli kavisini takip ediyor. Bu kılıç gerçekten hızlı ve çok tehlikeli. Ancak uzay kanununun birinci harikasını anladıktan sonra Ofeng'in kılıcı Hollandalı'nın piposu olarak anılma hakkına sahip oldu. Diğer 6 teknik ise başlangıç seviyesindeydi. 3. seviye. Ofeng dağılmadan önce sise baktı ve köprünün 3. katına doğru yöneldi. Bu 3. köprü, burada fazla gösterişli olamam. Kılıç teknikleri sonuçta Mosha klanının ustalığından kaynaklanıyor. Nansen silahını 3. seviyede kullanacağım. Ofeng düşündü. Toprak bedeninin en güçlü tekniği hava ruh silahlarıydı, bunu takiben hızlı havaya uçtu ve köprüyü 3.
seviyeye kadar takip etti, insanın görebileceği son noktaya kadar. İlk Kaos şehri, Tongnan İmparatoru aşağıya baktı. Gerçek Yan İmparatoru, Tongnan İmparatoru ve Yeşim İmparatoru birlikte oturuyordu. Bu kadar erken mi gidiyorsun? Turuyan şok olmuştu. 20 güne yakın bir süredir ilkel Kaos şehrindeyim. Ne gözlemlemem gerekiyorsa onu gördüm. Bolan ve Rongjun en sıra dışı olanlar, diğerlerinin de kendi uzmanlıkları var. Yeşim İmparator gülümsedi. Geri dönüp şövalye ile yüzleşmenin zamanı geldi. Tongnan İmparatoru kaşlarını çattı. Turuyan da doğal olarak kaşlarını çattı, şok olmuştu. Ne haber? Tongnan ve Jade İmparatoru şok olmuş bir şekilde baktılar. Bule Ofeng serseri, az önce ikinci seviyeyi geçti. Turuyan mutluluğunu zar zor zapt edip gülümsedi. Sadece ikinci seviye mi? Jade başını salladı. Sonuçta o istisnai olanlardan biri. İkinci seviyeyi çok daha erken geçmiş olması gerekirdi. Her ne kadar şu anda diğerlerinden biraz daha yavaş olsa da, sadece birazcık. Luka ve Qianhui 9. yıllarında yalnızca ikinci seviyeyi geçtiler. Hayır, yakın dövüş kullanarak geçti. Turuyan dedi. Yakın dövüş. Tongnan ve Jade şok oldular. Herkesin uzmanlıkları vardı. Bir kontrolör bir kontrolördü, bir savaşçı bir savaşçıydı. Güçlüler genellikle uzman oldukları şeye odaklanırdı ve Liu Ofeng bir kontrolcüydü. Sadece yakın dövüşe güvenerek ikinci seviyeye mi geçti? O halde onun yakın dövüş yeteneği Uka'ya da Longyun'dan daha zayıf değil. Jade'in gözleri parladı. Hadi hemen Göksel Köprü'ye gidelim. Hadi gidelim. Tongnan da en azından Jade'in hemen ayrılmayacağını söyledi. Haha, daha önce onda kesinlikle bir şeyler gördüm, ortalama biri değil. Turuyan yüksek sesle güldü ve içinden mırıldandı. Bu serseri. Onun yakın dövüşü Longyun veya Uka ile kıyaslanabilir, gerçekten şeytani. 3 mutlak varlık, bilinçlerini derhal sanal evren ağının Göksel Köprüsü'ne gönderdi.